Ülkenin eski ismi Friendly Adaları. Okyanusun azgın suları, gördüğünüz gibi Tongalıların ilginç bir giysisi var. Yıl boyu denize girmek mümkün. Tongalılar hünerlerini ağacın gövdesi üzerinde konuşturmuşlar. Polinezya Adalar grubunun en güney kısmını oluşturduğundan Nuku'alofa ismini duyduğumuz başkentlerden değil. Pasifik'te bir ülke. Yüz ölçümü 747 kilometre kare. Nüfusu 106 bin. Başkenti Nuku'alofa. Tonga yerel dilde güney demek değerli seyirciler. Ülkenin coğrafi konumuna göre verilmiş bir isim. Hem Büyük Okyanus'un güneyinde hem de Polinezya Adalar grubunun en güney kısmını oluşturduğundan böyle bir isim verilmiş. Dolayısıyla ülke Tonga yani güney olarak isimlendirilmiş. Tonga anayasal monarşiyle yönetilen bir ülke. Devletin başında kral var. Zaten ülkenin adı da Tonga Krallığı. Tonga Krallığı Pasifik ada ülkeler arasında en son kalan krallık değerli seyirciler. Arkamızda Kraliyet Sarayı var. Şu anda kral Kraliyet Sarayı'nda çalışıyor. Nereden anlıyorsunuz derseniz çünkü bayrak sarayda dalgalanıyor. Şehrin farklı noktalarında kral ve kraliçenin resimleri var. Ülkenin eski ismi değerli seyirciler Friendly Adaları. Tonga 1900 yılında İngiliz koruması altına girdi. Ülke ancak 1970 yılında bağımsızlığına kavuşabildi. Bugün Tongaca ile birlikte İngilizce de ülkede resmi dil. Halkın çoğunluğu da Hristiyan. Değerli seyirciler, Tonga'nın başkenti Nuku'alofa. Nuku'alofa ismini duyduğumuz başkentlerden değil, bize tamamen yabancı bir başkent. Nüfusu 25 bin bu şehrin. Tongatapu Adası'nda. Tongatapu Adası ülkenin en büyük adası. Değerli seyirciler, ülkenin en büyük adası bile 257 kilometre kare. Nüfusuysa Tongatapu'nun 70 bin. Nüfusun 2/3'ünden fazlası başkentin de olduğu Tongatapu Adası'nda yaşıyor.
Bereketli okyanustan çıkarılan balık ve diğer deniz canlıları tezgahlarda satışa hazır halde. Değerli seyirciler, başkentte, şehir merkezinde hemen kaldırımın yanı başında geniş gövdeli bir ağaç görüyoruz. Tongalılar hünerlerini ağacın gövdesi üzerinde konuşturmuşlar değerli seyirciler. Kökleri ciddi anlamda yangında zarar görmüş bir ağaç bu. 100 yıllık bir ağaç. Tongalılar ağaç heder olmasın demişler ve kendi hünerlerini ağaç üzerinde konuşturmuşlar. Farklı farklı figürleri görüyoruz. İşte burada totem figürü var, burada insan figürü var. Burada bir köpek balığı figürünü görüyoruz değerli seyirciler. Hakikaten çok ciddi köpek balığına benzetmişler. Burada bir palmiye ağacını görüyoruz şöyle gövdesiyle birlikte. Yapraklar, figürlerle süslü bir ağaç değerli seyirciler. Tongalı ağaç oymacıları yanmış bir ağaçtan böyle bir eser ortaya çıkartmışlar. Ve ağacın kökleri de değerli seyirciler aynen duruyor. Yani ağaç aynen kaldırımda muhafaza edilmiş. 100 yaşındaki ağaç işte böyle odun olup gitmesin diye kendi hünerlerini geniş gövdeli ağaç üzerinde konuşturmuşlar. Merkez pazarda meyve ve sebzelerin yanı sıra küçük kolye ve takılar şeklinde balina, sığır ve domuz kemiklerinden yapılma hediyelik eşyalar satılıyor. Balina kemiği ve köpek balığı dişlerinden yapılma boynundaki kolye 120 poundaymış. Ben sanatçıyım, bunların hepsini ben yaptım diyor. Tonga'da direksiyon sağda, trafik soldan akıyor. Burada da bir konser hazırlığı var. Sanatçılar provalarını yapıyorlar. Seyirciler şimdiden yerlerini almış bile. Maleykula mezarlığı sadece kral ve kraliçelerin gömüldüğü yer. Flying Fox yani uçan tilki olarak adlandırılan yarasaları Tonga'nın pek çok noktasında görmek mümkün. Ağaçların dallarına tutunup kendilerini baş aşağı salan yüzlerce yarasa var. Bu tür yarasalar daha çok meyveyle besleniyorlar.
Değerli seyirciler, Tongatapu Adası'nın bu bölümüne blowholes deniyor. Yani üfleyen delikler. Büyük Okyanus'un azgın suları değerli seyirciler burada kayalara çarpıyor ve sular göğe doğru fışkırıyor. Evet, okyanusun azgın suları gördüğünüz gibi göğe doğru fışkırıyor. Gerçekten görülesi manzaralar bunlar. Böylesi harika manzaralar kayalık sahilde 5 kilometre boyunca uzayıp gidiyor. Hatta volkanik kayalara çarpan okyanus sularının bazen 30 metre yükseğe fışkırdığı oluyormuş. Lowakau, Lowakau tree. Pentanus leaves. Tongalıların ilginç bir giysisi var. Tawala dedikleri hasırı bellerine sarıyorlar. Daha doğrusu normal giysilerin üzerine bir hasırı sarıyorlar. Resmi işlerine giderken, kiliseye giderken, özel günlerinde muhakkak ve muhakkak bu giysinin bir parçası. Onların geleneklerinin, kültürünün bir parçası olmuş bu hasır. Evet, erkekler de, kadınlar da bellerine doluyorlar o hasırı. Lowakau bitkisinin yapraklarından elde edilen bir hasır bu değerli seyirciler. Lowakau bitkisini kesiyorlar, yapraklarını kesiyorlar. Ondan sonra örüyorlar değerli seyirciler. Bu da biraz farklı, Hindistan cevizinden yapılmış. What's the name of this? Kia kia. So that is different from Tawala. Değerli seyirciler, Tawala'dan farklıymış o. Tawala onların hayatlarının bir parçası. Ve bir de ilginç bir durum var değerli seyirciler. Eğer yakında aile üyelerinden birisini kaybettilerse Tawala biraz daha uzun oluyor. Evet, hanımefendi annesini kaybetmiş yakınlarda. Annesini kaybedeli 1 yıl olmuş. Dediğim gibi yakınlarda kaybettiyse muhakkak ve muhakkak Tawala'yı giyiyor. Uzun giyiyor. Uzun giymek zorunda. Ve dedi ki 1 yıl biz bunu giyiyoruz. Evet, gerçekten çok enteresan bir gelenek, görenek. Gördüğünüz gibi bu hanımefendi biraz daha kısa giymiş. O şu anda kiliseye gidiyormuş değerli seyirciler. İşe gidenler de, resmi işe gidenler de hep kısa giyiyorlar. Burada da what's your name? Tua. Tua da gördüğünüz gibi kısa giymiş. Altında da etek var Tua'nın. This is skirt, right? That is the traditional way of dress? Tongan way. Tongan way. Değerli seyirciler, bu Tonga tarzı diyor. Tonga stili diyor. Üzerine de Tawala'yı dolamış. Böyle hasırı dolamış ve iple de tutturmuş. Evet, erkek de kadın da bu giysiyi, Tawala'yı giyiyor. Cenaze törenine rastlıyoruz. Hemen herkes geleneksel giyinmiş. Hepsinde de Tawala var. Yanımızda Salut Hanım var. Salut Hanım, how are you? I'm good. Good, everything is good. These are all Tawalas, right? Değerli seyirciler, bunların hepsi Tawala. Salut Hanım'dan rica edeceğiz. Tawala acaba nasıl giyiliyormuş, nasıl bele dolanıyormuş? Onu bize gösterecek. Evet, çok farklı. Burada Tawalalar var. Uzunları var, kısaları var. Bir tanesini seçecek ve beline dolayacak. Could you just put it on, one of them? Maybe I'll use this. Okay, good. So I guess we need help. Ancak 2 kişiyle giyilebiliyormuş, bele dolanabiliyormuş. Değerli seyirciler, üst tarafını biraz kıvırdı. İçe doğru kıvırdı. Okay. Biraz da gevşek bıraktı. Now you can keep going on. Una Hanım, Madam Una. Saluta Hanım bize... Yeah, she can fold it. Oh, okay. Orada tutuyor diyor, rahat bir şekilde bağlayabilmemiz için. İp, ne ipi dedim değerli seyirciler? Hindistan cevizi ağacının kabuğundan yapılma bir ipmiş. Can I just look at it? İnanın değerli seyirciler, çok da sağlam bir ip.
strong. Evet, ağaç deyip geçmeyin. It's very strong. Evet, yani Hindistan cevizinin ağacından çok sağlam bir ip yapmışlar. Böylece de o ipi bele doluyorlar. Tavala da bu şekilde giyiliyor. İşte geleneksel bir Tongalıyı burada görüyoruz değerli seyirciler. Traditional Tongan lady, ha? Evet değerli seyirciler, böylece Tavala'nın da nasıl bele dolandığını, nasıl giyildiğini görmüş olduk. Evet, Tonga kültürünün değişmez bir parçası Tavala. Böylesi dolaşan domuzlara rastlamak sıradan ülkede. Burada da domuzlar gelgit sırasında denizin sulardan arınan kısımlarında deniz kabuklularını yiyorlar. Burunlarıyla kumu kazıp toprak altındaki kabukluları çıkarıyorlar. Sahil boyu böylesi kabuklularla beslenen çok sayıda domuz görüyoruz. Sahil kenarındaki bu lokantada turistler geleneksel Tonga yemeklerini yiyorlar. Ana yemekse kızartılmış domuz. Tonga halkı Hristiyanlığa çok bağlı bir halk. Pazar günü lokantada bile dini şarkılar söyleniyor. Biz bugün de dini şarkılardan başka şarkı söylemeyiz diyorlar. Tonga tropikal bir iklime sahip değerli seyirciler. Yıl boyu denize girmek mümkün bu ülkede. Şu anda üzerinde yürüdüğümüz kumsal Ohelei kumsalı. Ohelei kumsalı beyaz kumuyla ünlü. Evet değerli seyirciler, hakikaten çok güzel, çok harika bir kumu var Ohelei kumsalının. Tonga sahillerinin toplam uzunluğuysa 419 kilometre. Ohelei kumsalı ülkenin en meşhur kumsallarından. Saniyeler, dakikalar hızla geçiyor ve biz bir programımızın daha sonuna geldik. Tonga Krallığından, Pasifik'ten Allah'a ısmarladık.